Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere şöyle tepsiden taşan, yapımı oldukça pratik, aynı zamanda da çok lezzetli bir haşhaşlı çörek tarifi hazırladım. Bu çöreği yaparken oklava ya da merdane kullanmadım. Yapımı o kadar pratik ki favoriniz olacak bir tarif. Hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle çöreğimizin hamurunu hazırlıyoruz ve bunun için uygun bir kasenin içerisine 1 su bardağı ılık suyumu ve 1 su bardağı da ılık sütümü döküyorum. Ardından üzerine yine 1 su bardağı olacak şekilde sıvı yağımı ekliyorum. Ben ayçiçek yağı kullandım. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi de içerisine bir tane sarıyı üzeri için ayırıyorum ve kalan bir tam yumurta ve akını hamur malzemelerimin içerisine ekliyorum. Ben bugün tarifimde 1 paket instant kuru maya kullandım. Sizler dilerseniz yarım paket yaş maya ya da 1 yemek kaşığı kuru maya da kullanabilirsiniz. Şimdi de hamur malzemelerimin içerisine 3 yemek kaşığı olacak şekilde toz şekeri ekliyorum ve tüm bu malzemeleri bir çırpma teli yardımıyla öncesinde şöyle güzelce erinceye kadar karıştırıyorum. Burada toplamda 4 su bardağı unum var. İlk aşamada yarısını ekledim ve spatula ile güzelce bir karıştırdım. Sonrasında da kalan unumu ekliyorum ve sonra içerisine 1 tatlı kaşığı olacak şekilde de tuzumu ekliyorum. Mayanın aktifleşmesine engel olmaması için tuzu bu aşamada ekleyelim. Şimdi güzelce hamurum yoğunlaşana kadar spatula ile karıştırdım ve sonrasında 5. ve 6. bardak unumu ekledikten sonra yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Bu çörek hamurumuz yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Bu yüzden lütfen ununuzu yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü her un marka ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişiklik gösterebiliyor. Şimdi 7. bardak unumu yanıma aldım ve onu da yavaş yavaş ekleyerek hamurumu toparlamaya devam ediyorum. Tarifimi deneyecek olanlara burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu çörek hamuru kesinlikle yumuşak kıvamlı olmalı. Bu yüzden şöyle elime hamur yapıştığı için kalan bardağımın içerisindeki sıvı yağı şöyle üzerine dökerek elimi de yağlayarak en az 2-3 dakika boyunca hamurumu yoğurma kasemin içerisinde topluyorum. Bu aşamada elimizi yağladığımız için hamuru toparlamak daha kolay oluyor. Sizin de gördüğünüz gibi hamurum hala ele yapışan bir kıvamda. Lütfen sizler de fazla un ilave ederek hamurunuzu sertleştirmeyin. Ben bu tarifimde toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Sizler de ununuzu kontrollü ve yavaş yavaş ekleyin. Şimdi üzerini kapatıyorum ve kenarda mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken de ben de iç harcını hazırlayacağım. Bugün ben tarifimi haşhaşlı olarak hazırladım. Yaklaşık 250 gram kadar haşhaşı bir tabağın içerisine alarak şimdi içerisine yavaş yavaş sıvı yağ koyup biraz haşhaşın kıvamını açacağım. Şöyle yarısını sıvı yağını ekledikten sonra biraz karıştırıyorum ve sonrasında üzerine 1 çay bardağı olacak şekilde toz şekeri ilave ediyorum. 1 çay bardağı toz şeker bu tarifte güzel bir tat veriyor. Ama sizler daha çok tatlı seviyorsanız şeker miktarını dilerseniz arttırabilirsiniz. Haşhaş içerisine eklemiş olduğum toz şeker hafif erinceye kadar güzelce kaşıkla karıştırdım ve kalan yağımı da bu aşamada içerisine ekledim. Ben bugün tarifimi haşhaşlı olarak yaptım. Dilerseniz sizler tahinli olarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şöyle kıvamını da size göstermek istiyorum. Bu kıvamı elde ettikten sonra artık haşhaşlı karışımımı kenara alıyorum ve haşhaşlı çöreğimin yapımına başlıyorum. Hamurum kenarda yaz ayında olduğumuz için 45 dakikada çok güzel mayalandı. Şöyle içerisindeki maya kokusu çıkması için kase içerisinde hamurumu birazcık karıştırıyorum ve sonrasında tezgahımın üzerine alıyorum. Çörek hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için bu aşamada tezgaha ve elinize yapışmayacaktır.
Çörek hamurunu şöyle tezgah üzerinde toparladıktan sonra bir hamur kesme kartıyla ortadan 2 eşit parçaya ayırıyorum. Sonrasında da her bir parçayı da 5'e bölüyorum. Hamuru ayırdığımız bezelerin her birinin aynı boyutlarda olmasına özen gösterelim. Ben yaklaşık 150 gram ağırlığında 10 bezeye ayırdım ve mutfak tezgahımın üzerinde şöyle yuvarlayarak bezelerimi kenara alıyorum. Yaklaşık bir portakal büyüklüğünde hazırlamış olduğum bezelerimi şimdi hafifçe yağlamış olduğum bir tepsinin içerisine alıyorum ve kenara kaldırıyorum. Hamurumuz yağlı bir kıvamda olduğu için üzerini kapatmanıza gerek yok. Hiçbir şekilde kuruyan bir hamur değil çünkü. Şimdi birinci bezemi tezgahımın üzerine alıyorum ve bu şekilde parmak uçlarımla bastırarak bezemi yaklaşık bir pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum ve kenara alıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı çok güzel. Hiçbir şekilde oklava ya da merdane kullanmadan elimizle rahatlıkla büyütebiliyoruz. 5 tane bezeyi bu şekilde elimle genişleterek kenara aldım. Şimdi genişletmiş olduğum her bir hamuru bir servis tabağının içerisine alarak aralarına haşhaşlı karışımı süreceğim. Servis tabağının alt kısmını da bu aşamada hafifçe yağlarsanız işiniz daha kolay olacaktır. Şimdi birinci bezemi servis tabağına aldım ve bir dolu yemek kaşığı olacak şekilde haşhaşlı karışımı üzerine bir kaşık yardımıyla sürüyorum. Daha sonra ikinci açmış olduğum bezeyi de üzerine kapatıyorum ve her birinin aralarına haşhaşlı karışım sürerek ve açmış olduğum bezeleri de üst üste olacak şekilde dizerek 5 tanesini bu şekilde hazırlıyorum. Bu aşamada haşhaşlı karışımı çok fazla sürmeyin ki kenarlarından taşmasın. Aynı zamanda haşhaşlı karışımı çok sıvı hazırlarsanız da yine aralarından taşma yapacaktır. Sizin de gördüğünüz gibi bu kıvamda hazırladığınızda hem sürmesi daha kolay oluyor hem de kenarlarından taşmayan bir kıvamda oluyor. Bu haşhaşlı çörek tarifi yapımı o kadar pratik ki sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Hem yapımı çok kolay hem de yumuşacık bir çörek tarifi oluyor. Evet, 4 tane açmış olduğum bezeyi aralarına haşhaş sürerek üst üste dizdim. Şimdi 5. hamurumu da üzerine kapatıyorum ve bunu kenara alıyorum. Şimdi de kenarda bekleyen diğer 5 tane bezemi yine açıp aralarına haşhaş süreceğim. Ama bu sefer 5 tanesini öncesinde açmayarak direkt servis tabağına yerleştirerek yapıyorum. Sizler de isterseniz bu şekilde ya da ilk yaptığım yöntemle bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Tarifimi tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tarifim hakkında varsa aklınıza takılan sorular yorumlar kısmına yazarsanız hepinize gördüğümde dönüş yapıyor olacağım. Evet, 5 tane kenardaki bezemi de yine aynı şekilde üst üste dizerek hazırladım. Şimdi bunu kenara alıyorum ve ilk yapmış olduğum bezeleri önüme alarak ve parmak uçlarımı da üzerine bastırarak bu servis tabağının genişliğinde elimle hamurumu büyütüyorum. Sizin de gördüğünüz gibi hamurun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki kolaylıkla elinizle bastırdığınızda açılıyor. Servis tabağı büyüklüğünde açmış olduğum çörek hamurumu şimdi keskin bir bıçak yardımıyla toplamda 8 eşit parçaya bölüyorum. İlk olarak ortadan 2'ye, sonrasında 4'e olacak şekilde ve en sonda 8 parçaya
Bölerek bu şekilde çörek hamurumu hazırlayıp kenara koyuyorum ve şimdi diğer ikinci hazırlamış olduğum bezeleri önüme aldım. Yine aynı şekilde parmak uçlarımla bastırarak bunu da genişletiyorum. Yine bu hamurları da bıçak yardımıyla güzelce her biri eşit olacak şekilde keserek 8 parçaya bölüyorum. Sizin de gördüğünüz gibi bu çöreği hazırlamak çok pratik, aynı zamanda da çok kolay. Hiç oklava kullanmadık, merdaneye ihtiyaç bile duymadık. Pratik bir şekilde hazırladık. Şimdi 33 santimlik bir yuvarlak tepsiyi önüme aldım ve üzerine de bir yağlı kağıt kapattım ve sonrasında çörek hamurlarımı şöyle kesmiş olduğum yerler yukarı bakacak şekilde ardı ardına dizeceğim. Bu konuya dikkat edelim. Kestiğimiz her bir parçanın kesik kısımları üste bakacak. Bu şekilde birbirine yakın olarak her bir parçayı yan yana dizelim. Sizi çok sıkmamak adına ve videoyu da kısaltmak amacıyla bu aşamaları hızlandırarak geçiyorum. Evet, tepsimin etrafı dolana kadar tüm kesmiş olduğum parçaları yerleştirdim. Şöyle 2 tane parçam da kaldı. Onları da orta kısmına yerleştiriyorum. Yine kesik olan kısım üste gelecek şekilde ortasına koyuyorum ve bu aşamada tepsi mayası yapacağız. Tek tek oklavayla açmayla uğraşmadık. Pratik bir şekilde elimizle büyüterek bu güzel şekli verdik. Şimdi ben üzerini kapatıyorum ve ortam sıcaklığında en az 15 dakika boyunca tepsi mayası yapacağım. Yaz ayında olduğumuz için ben kısa sürede tepsi mayası yaptım. Bu tarifi kışın yapacaksanız yaklaşık yarım saat kadar bekletirseniz daha güzel olacaktır. Şimdi tepsi mayası yapmış olduğum hamurum gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Kenara ayırmış olduğum bir tane yumurta sarım vardı. Onun içerisine şöyle 1 yemek kaşığı olacak şekilde süt koyarak birazcık açıyorum ve yumurtayı fazlalaştırıyorum. Ve sonrasında da bir fırça yardımıyla çöreğimin her yerine gelecek şekilde yumurta sarılı süt karışımımı sürüyorum. Bu arada fırınımızı da açalım ve önceden ısıtalım. 180 derece alt üst fansız ayarda pişireceğiz bu çöreği. Çöreğimi fırına vermeden önce de şöyle irice parçalamış olduğum cevizleri üzerine serpiştiriyorum. Fındık ve ceviz bu tarife çok yakışıyor. Sizlerin de mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle üzerine güzelce cevizi de serpiştirdikten sonra önceden ısıtmış olduğum fırınımın içerisine çöreğimi pişmesi için gönderiyorum. Sizin de gördüğünüz gibi çöreğimiz çok güzel kabarmaya başladı. Pişirirken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası fırınınızın derecesinin 180 dereceye geçmemesi. Çünkü bu çörek yoğun bir çörek ve bu yüzden düşük ayarda uzun sürede pişmeli. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 40 dakikada çöreğimin üzeri ve altı çok güzel kızarmıştı. Sizler de lütfen fırınınızın ayarına göre kontrollü olarak pişirin. Evet, sizin de gördüğünüz gibi haşhaşlı çöreğimiz tepsiden taşarcasına çok güzel kabardı. Çok da lezzetli görünüyor. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra şöyle fırınımın ızgara telinin üzerine alıyorum ve bu sayede altıda terleme yapmamış oluyor. Sizler de böyle tepsi içerisinde bekletmeyin ki altı terleme yapıp ıslak ıslak olmasın. Altındaki yağlı kağıdı da alarak kenarda soğumaya bırakıyorum ve soğuduktan sonra da size iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Evet, soğuyan haşhaşlı çöreğimin şöyle kenarından biraz kopararak size yumuşaklığını ve iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi her parçası tel tel ayrılıyor. Çok güzel yumuşacık bir çörek tarifi oluyor. Bu haşhaşlı çöreğimizi servis ederken şöyle dilediğiniz ebatlarda kopararak sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Evet, bugün sizlere yapımı çok pratik, çok da lezzetli bir haşhaşlı çörek tarifi sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir.
Tarifimi deneyecek kişilerden yorum ve görüşlerini mutlaka bekliyorum ve tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Evet, ben bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.